Merhaba sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kısacık Felsefe'de uzun zamandır bir bölüm yayınlayamamıştık ama güzel bir soruyla seriye devam edeceğiz. Merhaba Vino, bu programda sana tek bir sorum var. Tanrı'nın veya karmanın olmadığı bir dünyada neden iyi olmalıyız? Tanrı olmadığında neden iyi olalım sorusu temiz bir soru değil. İçinde mutlakmış gibi kabul edilen iki önerme var. Bu önermelerden biri, insanlar ilahi ödül ceza sisteminden faydalanmak için iyi olurlar önermesidir. İkincisi, mutlak varlık ortadan kalktığında insanların iyi olmak için gerçekçi bir sebepleri yoktur önermesidir. İki önerme kendi içerisinde bir hata daha içerir. Çünkü iyi olma ve ilahi ödül ceza sistemi arasında doğrudan bir nedensellik kurar. Ama iyi olma ve ödül ceza sistemi arasında bağ doğrudan değil, olumsaldır. Yani bunun bir neden olduğu kadar neden olmadığı durumu da düşünebilirsiniz. Örneğin dünyada zaten hukuk adı verilen bir ceza sistemi var ama yine de insanlar idam edilmeyi, işkenceyi, ömür boyu hapsedilmeyi göze alarak kötü olanı gerçekleştiriyorlar. Hayatlarını kötü olan üzerine kuruyorlar ya da bir cezanın varlığı zorunlu olarak iyiyi gerektirmiyor. Bir devletin vatandaşı olmanın anayasaya uymak için zorunlu bir neden yaratamaması gibi bir tanrıya inanmakta zorunlu olarak kimseye iyi olmak için bir neden vermez. İnancın belli kuralları içermesi, o kuralların insanın eyleminin maksimi olabileceği anlamına gelmez. Dolayısıyla ilk önerme, iyiye dair zorunlu bir neden olma anlamında tamamen geçersizdir. Birinci önermenin olumsal olduğu gösterildiğinde, ikinci önermenin de bir geçerliliği kalmaz. Örneğin insanlar, ailelerini temsil etmek, yaşanılabilir bir dünya yaratmak, diğer insanlara örnek olmak gibi birçok başka olumsal sebepten iyi olmayı seçebilir. Birinci önerme zorunlu bir önerme olmadığı için benim gösterdiğim nedenler ve ilahi olarak gösterilen nedenler aynı nedensel değerde olacaktır. Dolayısıyla bu soru yanlıştır. Yanlış bir sorunun doğru cevabı olmaz. Ama yine de bu sorudaki yanlış önermeleri temizlediğimizde ortaya başka bir soru çıkar. Hiçbir zorunlu neden olmamasına karşın insanlar neden iyi olma zahmetine katlanır? Tanrı'nın ya da karmanın var olmadığı bir dünyadan bahsetmiştin. Eğer durum buysa mutlak anlamda özgürsünüz. Sizin varlığınızı sınırlayabilecek ve sizin varlığınızı aşan mutlak bir varlık yok. Ya da var olan düzeni aşan mutlak bir düzen yok. Elinizdeki her şey şu an burada var olmanız ve varlığınızın içinde bulunduğu düzenden ibaret. Fakat buradaki özgürlük mutlak olması anlamında size ağır bir yük verir. Özgürlük ardından sorumluluğu getirir. Tanrı'nın ya da karmanın olmadığı bir dünyada özgürlüğünüz ve varlığınızın mutlak bir varlık tarafından sınırlanmayışı sizi yaptığınız her şeyden sorumlu kılar. Bu düşüncemin dayandığı temellerden biri olacak, bu temeli akılda tutarak bir temel daha kuralım. Ahlaki birer değer olarak iyi ve kötü toplumsal kavramlardır. Ahlak toplumsaldır. İyi ve kötü İnsanların bir arada yaşama çabasının ürünüdür. Eğer dünyada tek bir insan olsaydı, onun bir etiğe ihtiyacı olmazdı. Etik toplumdaki bireylerin bir arada yaşamaya çalışması sonucunda ortaya çıkan bir şey. Dünyada tek başına var olan bir insan, iyi ve kötü kavramlarını yaratmadan, etikle ilgili şeyler düşünmeye çalışmadan egoistçe yaşayabilir ve kendisi dışında kalan dünya hakkında ilgisiz olabilirdi. Ama insanlar bu şekilde yaşamaz. Bir toplum içerisinde var olurlar. Burada öne sürdüğüm önermelerin de temellendirilmesi gerekiyor. Şunu iddia edeceğim. İnsanların ilgisi diğer insanlara doğru yönelir. Birey ve diğer insanlar arasında bir ilgi ilişkisi vardır. İlgi ilişkisi insanları bir arada yaşamaya ve bir topluluk olmaya iter. Şu an var olan tüm medeniyetin ve devlet sistemlerinin yok olduğunu, vahşi bir dünyada yaşadığınızı düşünün. Bu varsayımsal dünyada belki tek başınıza var olabilirsiniz. Ama yine de bazıları topluluklar oluşturmaya başlayacak. Bazı topluluklar kalabalık gruplardan oluşacak ve bazı topluluklar kalabalık olmasa bile güçlü insanların bir araya geldiği topluluklar olacak. Bazı topluluklar belki topluluğun refahı için çalışan insanlarla koruma ve yönetme görevini üstlenen güçlü insanlardan oluşan hiyerarşik yapılar sergileyecek. Ama kesin olan tek şey şu ki, İnsanlar her ne tipte ve büyüklükte olursa olsun bazı topluluklar oluşturacak.
İnsanların bunu yapmasına sebep olan şey nedir? Tüm dünya düzenini yıkıp yeniden kurmaya çalıştığımızda bile niye insanlar topluluklar oluşturuyor? Bunu farklı biçimlerde açıklayabilirsiniz. Örneğin insanlar daha büyük alanları kontrol etmek, daha güvenli ve korunaklı bir yaşam kurmak, daha verimli ve kısa süre çalışmak gibi birçok sebepten bir araya gelir diyebilirsiniz. Ama sayabileceğiniz tüm nedenlerin arkasında ortak bir düşünme ilkesi vardır. İnsanlar sizin bu durum için sunduğunuz gerekçeye ancak kendisini insanların yanında ya da karşısında düşünerek ulaşabilir. Yani insanların kendisini diğer insanların karşısında ya da yanında düşünmesi toplumun oluşumuna neden olabilecek tüm nedenler için ilkedir. Peki insanların kendisini diğer insanların yanında ya da karşısında düşünmesi ne anlama gelir? Bu diğer insanlarla kurulan bir ilgi ilişkisidir. Eğer insan bir nesne olsaydı, başkaları ve dünya hakkında düşünmeden ilgisiz ve kaygısız bir biçimde yaşayabilirdi. Ama insan bir nesne değil, kendi varlığını kendisine benzer olanlar yani diğer insanların ilgisine bırakır ve aynı zamanda onların varlığına karşı da ilgilidir. Bu ilgi bir ilke olarak arka planda işlerken ön planda başka gerekçelerle toplulukların, toplumların, insanlar arasındaki etkileşimin var olmasını sağlar. İyi ve kötünün ortaya çıktığı nokta ilgi ilişkisinin toplulukları var ettiği noktadır. Bu yönüyle muhtemelen beraber yaşamaya karar veren ilk insan topluluğundan beri iyi ve kötü de vardı. İyi ve kötünün tarihi Tanrı'nın tarihinden eskidir. Henüz dünyada hiçbir Tanrı yokken İyi ve kötü vardı. Varsayımsal vahşi dünyamızda diğer insanları yağmalamak, öldürmek, köleleştirmek gibi şeyler yapabilecek kadar güçlü insanlardan oluşmuş bir topluluk olduğunu düşünün. Bu topluluk diğer insanların varlığı için bir tehdit olsa da kendi topluluklarının içinde birbirlerine topluluk dışındaki insanlara davrandıkları gibi davranamazlar. Böylece iyiyi ve kötüyü yaratmaya başlarlar. Topluluktaki insanların birbirinin varlığını tehdit ettiği davranışlar kötü ve toplulukta diğer insanların takdirini kazanan davranışlar iyi olacaktır. Mutlak iyiler ve mutlak kötüler yoktur. İyi ve kötü, toplulukları neyin bir arada tuttuğu ve neyin dağıttığı ile ilgilidir. İyinin ve kötünün bugünkü içeriğini binlerce yıllık insan deneyimi oluşturmuştur. Bu süreçte binlerce iyi yok olmuş ve binlerce iyi yok olan iyilerin yerine gelmiştir. Bazen iyi olan şeyler kötü olmuş, bazen de kötü olan şeyler iyi haline gelmiştir. İyi ve kötü içi boş değer kavramlarıdır. Onları içeriklendirecek olan insanlık tarihine dayalı bütüncül insan deneyimi ve toplumlardır. Yine varsayımsal vahşi dünyamıza geri dönelim. Burada tarih öyle ilerledi ki bir toplumda yalan söylemek övgüye değer bir davranış olarak ahlaki değer kazandı. İyi bir biçimde yalan söylemek sosyal zeka ve iletişim becerisi yüksekliğini gösteren toplumsal bir değer konumu haline geldi. Tarih yalan söylemeyi iyi olarak ortaya çıkardığında varsayımsal vahşi dünyamızda yalan söylemenin iyi değerini kazandığı bir ahlak anlayışı var olmuş oldu. Şimdi kendi dünyamıza geri dönelim. Olanaklı dünyalardan biri olan dünyamızda tarih bildiğimiz gibi ilerledi ve bugün yalan söylemek benim bildiğim toplumlar tarafından kötü değer biçilen bir davranış. Olanaklı dünyaların bize gösterdiği iyinin içeriğinin zorunlu değil, insanlık tarihine ve deneyimine bağlı olduğudur. Şimdi senin sorunu cevaplamak için yeterince temele sahibiz. Birinci temel olarak mutlak bir varlığın olmamasının zorunlu bir sonuç önermesi olarak ortaya çıkan insanın özgürlüğü ve sorumluluğu üzerine bir temelimiz var. İkinci olarak iyi ve kötünün toplumsal içerikler olduğunu temellendirdik. Üçüncü olarak da insanların toplumlar halinde yaşamasının arkasında ilke olarak ilgi ilişkisi kavramını temellendirdik. Bu temeller üzerine söylenebilir ki insanlar diğer insanlarla ilgi ilişkisiyle bağ kurar. Kurdukları bağ sonucunda da bir topluluğun, bir toplumun, bir grubun üyesi haline gelirler. Kurdukları ilgi ilişkisini sürdürebilmek için özgürlüklerini iyiyi seçmekte kullanmaları gerekir. Özgürlüğün yarattığı sorumluluk iyiyi seçip seçmemekle ilgilidir. İyiyi seçmediklerinde doğal olarak kurdukları ilgi ilişkilerini kaybederler. İyiyi gerçekleştirdiklerinde içinde bulundukları toplum tarafından övgüye değer bulunurlar ve varlıklarının içinde bulunduğu insan dünyası bağlamlarının değeri artar. Kötüyü gerçekleştirdiklerinde bu bağdan yoksun kalırlar ve toplumun dışına itilirler. Dünyada insanlarla ilgi bağı kurma yetisini kaybetmemiş en kötü sayılabilecek insan için bile durum böyledir.
Mevcut dünyamızda bir suç örgütü düşünün. Örgüt üyeleri diğer insanlara karşı acımasız olsalar bile örgüt içerisinde ahlaki iyiyi gerçekleştirmeye çalışacaklardır. Çünkü sahip oldukları ilişkileri başka türlü sürdüremezler. Aslında insanlık tarihi böyledir. Kendi ülkenizden birini öldürmeye kalktığınızda ahlaki olarak kötü olan bir şey yapmış olursunuz. Ama başka ülkelerden askerleri öldürdüğünüzde yaptığınız edim için övülürsünüz. Günümüzde iletişim teknolojileri sayesinde global bir dünyada yaşadığımız için insanlar diğer tüm insanlara karşı sorumlu olduğunu hissetmeye başladı. Ama savaş, ırksal ve dinsel ayrılıklar gibi konularda hala farklı gruplara bölünebiliyorlar. Farklı gruplara bölünen insanlar da iyiyi gerçekleştirmeyi yalnızca kendileri ve tehdit olarak görmedikleri gruplar için devam ettirmek istiyor. Ahlak dediğiniz şey toplumların bir arada yaşamak için kendi aralarında geliştirdikleri bir sistem ve bu sistemi sürdürmek için mutlak bir varlığa ya da size dışarıdan verilecek bir motivasyona ihtiyacınız yok. İyi olmak, insan bir nesne olmadığı, ilgi bağları kurduğu için özgürlüğünün sorumluluğunu alarak gerçekleştirmeye çalıştığı bir olgu. İnsan topluma katılmaya karar verdiği ölçüde iyiyi seçme sorumluluğunu alır ve toplumdan uzaklaştıkça iyiyi seçmekle ilgili ilişkiler zayıflar. Cevabın yeterli olduğunu düşünüyorum. Eğer temellere dair bir itirazım varsa onu da cevaplarım. Teşekkürler Vino. Bu sefer sorumun tatmin edici bir cevabı olmayacağını düşünüyordum ama değerli bir görüş ortaya koydun. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kısacık Felsefe'nin bu bölümünün sonuna geldik. Birkaç İyi Adam kanalı birçok farklı türde içerik sunan bir kanal. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımızı inceleyebilir, abone olabilir ve bizi desteklemek için beğeni bırakabilirsiniz. Birkaç İyi Adam sundu. Hoşça kalın.